Merhabalar. Max Payne 3'ün büyük ihtimalle bize göre dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Nasılsınız? İyi misiniz? Şu zor, ekonomik, sıkıntılı günlerde çok merak ediyorum, insanlar ne yapıyor, ne ediyor, nasıl geçiniyor, nelerle geçiniyor. Asgari ücret alan insanlar geçinebiliyor mu? Bugün asgari ücretten daha pahalı 2+1 evler var. Çok kötü durumda insanlar. Kimse oyun oynamak için bilgisayar veya herhangi bir şey alamıyor. Telefon alınmıyor. Tablet alınmıyor. Biz de elimizdekilerle idare ediyoruz. İyi ki geçen senelerde 3060 Ti ile bir 5600'ü bir sistem toplayabilmişim. Çünkü şu an olsa hiçbir şekilde alabileceğim bir şey değil bunlar. Evet arkadaşlar, dördüncü bölümüyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. YouTube'da da burada da Insülin Game kanalı olarak duruyorum. YouTube'da Insülin Game kanalını aratıp orada videolara yorum yapıp beğenip abone olursanız ne iyi ne kötü, neyi nasıl yapabiliriz diye bak fikir verirseniz çok sevinirim. Burada da MSI Afterburner üzerinden sistemin nasıl çalıştığını 1080p 75 Hz monitörde yüksek ayarlarda, en yüksek ayarlarda, oyun en yüksek ayarlarda şu an zaten. En yüksek ayarlarda nasıl bir değer veya sıcaklık değerleri nasıl görebiliyorsunuz. Bunlar zaten full, bir monitörüm zaten bu kadar destekliyor. O yüzden dikey senkronizasyonu da açtım ki kapatırsam acaba değişiklikler için yeniden başlatmak gerekir mi diyeceğim. Evet, normalde görüyorsunuz en yüksek ayarlarda bu ekranda 105-106'yı gösteriyor. Bu dikey senkronizasyonu açmadığınızda ekran kartı ve işlemci sıcaklıklarıyla haliyle yükseliyor, çünkü daha çok yük biniyor oyuna, karta ve işlemciye. Arkadaşlar, dediğim gibi ben her videonun başında belirtiyorum. Amatör içerik üretiyorum. Uzandığım yerde hiçbir şeyim yok yani. Herhangi bir beklentim olmadan, sırf başkaları da bu sıcak yaz günlerinde evde oturup izleyecek bir şey bulamıyorsa diye onlar için de yapıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Şimdi dikey senkronizasyonu kapatmadan yüksek ayarlarda, açmadan yüksek ayarlarda FPS değerleri ve sıcaklıklar ne kadar oluyor bir görelim. Ondan sonra tekrar açacağım, çünkü boşu boşuna, yani zaten 75 Hz'lik bir monitör kullanıyorum. Bunun 100 üzerine çıkması bana bir artı katmıyor ve zaten FPS oyunlarından ziyade bunlar hikaye, online FPS'ten ziyade bunlar hikaye oyunları olduğu için 75 de olsa 60 da olsa sabit FPS zaten 24 kare sinema için yeterli olan bir FPS hızı, kare hızı iken, yani hikayeli oyunlarda da 60 ve üstü ya da 75 oldu mu yeterli oluyor. Belki çok fazla konuştum büyük ihtimalle de. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Yani bu FPS benim için şu an gereksiz. Bakalım. Ekran kartına yük bindi mi? Ekran kartı ısınıyor çünkü. Şu an görüyorsun, normalde 75'e sabitliyken normalde ah be. Tamam arkadaşlar, bunu böyle görmek için yaptık. 200'lerin üstüne çıkıyor. Bu yüzden FPS'i sabitleyeceğim, çünkü sıcaklıklar 78 derece, çünkü ekran kartını daha çok kullanıyor. Ve daha çok görüyor. Şimdi göreceksiniz zaten, 75'e sabitlediğimde o sıcaklık değerleri düşecektir büyük ihtimal. Evet, grafik ayarlarından senkronizasyonu açıyorum.
Şimdi bakın nasıl 78'lerden 59'lara kadar düştü zaten. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada daha çıkmak istiyorsam dikkatli oynamam gerekiyor. Buralarda şey aramam lazım. Bomba atmazlarsa abi bomba var önümde. Bom. Fark etmemişim. Neyse. Evet arkadaşlar, şimdi artık şey yapmak zamanı. Öldük tabi. Burası çok kalabalık. Çok dikkatli olmamız gerekiyormuş. Anladım ve yavaş. Şov eşek ya. Ah be. Abi hiç fırsat vermiyorlar. Çok var. Zekalı ölmemiş ki. Biz öldük zannediyor. Ama buraya nereden geldim ki? Oğlum çok var lan buna. Oo, ne yaptın lan? Tamam, yok. Bir daha ölelim. İyi yerde öldük çünkü. Abi kontrolü kaybettim. Çoklar lan bunlar. Çoklar oğlum. Çık. Olduğu için adam da sakın. Şu gözdeyi vurmak da. Abi bir dur ya. Oğlum çok var lan.
Hadi bilmiyorum. Bunu bilmiyordum abi. Bunu da görmüş oldum. O gerideyi bırak. Var mısın birader? Oğlum çok var lan. Oo, ona ben sıktım ha. Ben mi sıktım ha? Bunlar çoklar ya. Abi çoklar lan bunlar. Bir bilek var bir tane. Ulan kalk 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 kalk. Ne granatası ya, granata diyor adam. Ölmüyor ki. Ölmüyorlar lan. O ne lan? Ne yapıyorsun lan? Ne yaptın oğlum? Ne yaptın? Ne yaptın? Çok zormuş lan. Oğlum bu oyunları zamanında o kadar zor yapmışlar ki. Çekilmiyor ya. Çekilmiyor ya. Dışarıda bir teyze var, kedilere mama veriyor. Sürekli rahatsız ediyor. Ne bak şimdi. Koca sitenin içinde bağırıyor ya. Come on, move. You gonna be able to fix this or what? In a few minutes, eh? I should be able to reboot the system, get all the components back online. What about Bronco's office? That's all I care about. You should be able to lock us down, eh? If this works. All right, well, whatever you're doing, do it quick. I'm gonna make a sweep of the building and then get back to Rodrigo's. The security system is back online. Things might be a little tougher for our fan club from here on in. Seemed like breaching the perimeter had been no more difficult than strolling through the front gates. But hey, who needs a Trojan horse when the alarm is down and your standing army is a dame, a dork, and a drunk? Bronco's office overlooked the atrium. I could check in and make sure he hadn't checked out. The place was locking down, but there could be guys on the inside. Değil mi? Kesin vardır zaten.
Kim var la içeride? Ha, tamam. Vardır tabii. Max! Your guys working on the security system now, sir. It just came on! Okay, good. Then lock yourself down. Stay put. Let us take care of these guys down here. Once they realize they can't get to you, they should back off. Max, trying not to completely destroy the place? Let's just concentrate on staying alive. Sir! There it went. He was tucked up safe. Now I needed to make it to the lobby to complete my sweep of the... Evet arkadaşlar, birkaç teknik aksaklık oldu, o yüzden building. dışarıdaki sesi susturmam gerekiyordu. Penceremin dibinden sürekli bağır çağır konuşmalar. Neyse, o sorun da ortadan kalktı büyük ihtimalle. They could replace these on Monday morning. Böyle gezip arada ağrı kesici bulmamız da gerekiyor. Bir dakika. Graduation shots of Rodrigo, Victor, and Marcelo, educated at rich kid finishing schools all over Europe. No wonder they had the common touch. Hep öyle oluyor zaten. Parası olan okudu. Ah be. Kadından ne Poor hissettim? girl is dead. Shot through the head by some hero fighting the rich one lonely secretary at a time. Bir de bunu niye götürüp Segura firme, segura firme! Yani şoförü mü uğradı? Hep yere sıktı. Oğlum bizde de çelik yelek olsaymış. Bu ne böyle? Buna bak ya, ölmüyorlar. Gördün mü? İlla kafalarına sıkır. Kafaya sıkmadan mı ölmüyorlar bir de? Oho, bu ne oğlum, ağır silah geldi lan, çelik yelek. Öldük ya. Bir oğlum. Oğlum yanlış yapıyor. Yanlış yapıyor. Öldük. Ta. Hadi baştan başlat lan.
Ve ben gelmiyorum Magara. Bu muydu oğlum? It looked like we'd seen the worst of it. The elevator would take me back up to Rodrigo's office where we could wait the rest of it out. Bırak Rodrigo'yu öldürsünler ya, gidelim. Gitar konçertosunu da çal. Şunu bulabiliyor muyuz acaba? Tat 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 tat. Much as I enjoyed my mall cop routine, I had to get back to the boss. Götümüzden vurmuşlar. Götümüzde delik var. I didn't know what the hell I was going to find up there, but I sensed it wasn't going to be a stripper bursting out of a cake. Senor Branco! Senor Branco! I can't get through to him. Ever since the security door is triggered, he hasn't made a sound. Rodrigo, it's Max. Open up. Can you hear me? Eu já tentei. Senor Branco, open up! I'm gonna try to get in there from the roof. You find the security guard and get the hell out of here. Yes. I knew there was another way in upstairs for the helipad. The little luxury runaround that kept the rich looking down on the poor literally as well as metaphorically. Aradan girmişler. Rodrigo! Değil mi? Rodrigo! Rodrigo! God damn it. Of course he was dead. Clean, one shot, a professional job. I began to look for clues. I couldn't get playback on one of the cameras and it looked like the disc was missing. Someone in this building was trying to keep things low-key. But then why had everyone else come driving through the goddamn wall? Fabiana. Even if the man who employed me was dead, his wife was still out there. Boş ver oğlum. Maybe she could be saved. Ne uğraşıyorsun kanka? Maybe some good. Hiç. Picking the photo from the broken fragments, something caught my eye. Figures. Ah be. İçemedik. Only blind luck it meant the blast wasn't fatal. If I'd been out for any longer, the smoke would have gotten me. Fena etmişler. Nereye gideceğiz kanka? Ne böyle? Perfect. If I wasn't immolated, I was gonna get crushed to death. Look at me. I've been contracted to protect two people. One was being... Kanka yani gidemedim, orada durdun, yani benim fikrim ne ki?
Nereye gideceğiz oğlum? Haritası yok, bir şey yok zaten. Perfect. If I Tamam wasn't kanka immolated, ya. I was gonna Geç get şöyle. crushed to death. Hadi. Look at me. I've been contracted to protect two people. One was being held in some hole. The other was sitting at his desk with a bullet in his head. And the company that had its logo on my paycheck was melting on top of my head. Anlık bir şeyi kaçırırsak öleceğiz büyük ihtimal. Shit. If I survive this, it'd be a victory for gross incompetence. Você sabe o caminho pra sair daqui? The kid hadn't made it. Fuck. I had to make this corpse-looting coward pay. Getting his gun was more than just expediency. Oğlum anlamadık, bu güvenlik görevlisi değil mi? Niye öldürdük onu bilmiyorum. I was in no state to save his body from the flames. I hadn't saved him from the gunman either. I'm sorry, kid. Oğlum hala neyin derdindesiniz anlamıyorum. Elleri yakılıyor, halen ateş ediyor. Bak gideceğim. Rodrigo or not, Fabricas Bronco is falling apart quite literally. Ne yapıyorsun lan? Ne Despite diyorsun? his Gerizekalı. manners, I'd done him a favor. This didn't look like a room where Rodrigo closed multi-million-dollar deals. It looked like a fiery hellhole. Empurra! Empurra mais forte, sem se sair dessa espelunca! Para mı çalıyor lan? Isso acaba aqui! Falan peki. Tıklaç. Tıklayacağız. The last bunch of guys who tried to kill me might have had an Git idea. bakalım. Ne para çalıyorlar sandım, yol açıyor. Ne oldu? Oh be, ne oldu lan? Çok fazla sinematik var ha. Bir yerden sonra insanın bu yüzden canı sıkılıyor. Bıraksan da bir oynasak ya. Şu- So much for a lazy Sunday afternoon. My next trick would be a high wire act with a fiery pit for a safety net. It was nice that no one was shooting at me for a change, but I'd take shot in the head over a slow roast on a spit any day of the goddamn week. İstedim. Someone up ahead was hurt pretty bad. If he didn't die before I got to him, I might get some answers.
Hey! Why? What? Why Rodrigo Bronco? Why? What? Why did you come to kill Rodrigo Bronco? We came to kill you. Because of what you did to us. You killed so many of us. What reason did this poor bastard have to lie? He would be dead from shock or loss of blood in half an hour, even if I didn't leave him there to burn. Where's Fabiana? What? Fabiana Bronco, where is she? La Comando Sombra got her. Up the hill. Then it was up the hill for me, I guess, where the gang held sway. I had to try to figure out who was using these angry paramilitary clowns as some kind of front to kill Rodrigo. Çok fazla I sinematik was a var be. mess. Güzel de. Rodrigo Bronco was dead. Fabiana was held hostage. I had no idea who was behind any of this. I felt like a fool. I was a sweaty, gray-haired mess. This place was gonna kill me too. I could see that now. I decided that I was gonna die sober, not drunk. At least then I would see who shot me. It was time to take back control from whoever was out to get me. And if I didn't flush them out, at least my midlife crisis would confuse them enough so they did something stupid. It was the only hope I had. I knew I wasn't thinking straight. I'd been drinking and popping painkillers for years. I had a liver like a French goose and skin like red leather. Well, it wasn't perfect. In fact, it wasn't much good at all, but it was gonna have to do. Karim benzeme oldun kanka. At least I Ya was da o sen. facing in the right direction. Tá ligando, hein? Hello. Hello, Victor. Max? Max, you're alive? Of course I'm alive. We did not know this. We are lost, Max. Our brother was everything to us. I understand. Listen, I'm sorry about your loss. Both of you. Rodrigo was a good man. I failed him. But I was tricked. What happened, Max? I don't know. Some guys from the Crush of Prado come into the building downstairs, so while me and the security guard were dealing with them, an assassin must have come in and executed your brother. At least that's how I think it happened. Man, you killed him, Poja. You killed my brother. What are you talking about? I understand you're upset, but please, why the hell would I do that? To get his money, to take his money. How am I getting his money, Marcelo? Please, think. I worked my ass off for your family. I saved your life twice, or more. And right now I'm going to get Fabiana. Where is she? Where is Fabiana, eh? She's in a place called Nova Esperanza. How do you know this, Max? One of the Crotchet Prado told me just before he died. Please, bring our sister-in-law back to us, Max. Our family is being torn apart. Haydi bakalım. 7. bölümle, oyun içindeki 7. bölümle karşı karşıyayız. Önce bir bakalım, eğer bizim de şey olduysa belki So I 7'ye guess I was tutulsa. finally about to go and experience the other side of Saate bir bakalım. 35 dakika, neyse. Kaçıncı bölümdeyiz? 4. Neyse, devam edelim. Sao Paulo firsthand. The bit people try to ignore.
The unpleasant memory they try to obliterate with cocktails and helicopters and parties and lines of blow, like rich fools the world over. I was a day off the sauce for the first time in years and knew I was due a hangover sent direct from Mother Nature. Parece crack, mas é só insegurança. Fui nessa capeste, os bico cansa. Estressa, é claro, cansa. Whisky neon, pouca luz, ela dança. Tô eu e meus demônios como sempre. Gosto de sempre. Cigarro, uma da frente, sem fé. Tudo que fala mente. Fundo do poço, osso, dono da docente. Amor, busquei tipo samba. I had no idea where the hell I was gonna go, so I decided to head straight for the street party that seemed to be raging. Either that or some other fool had gotten there before me and now was being ritually sacrificed. I've had better ideas, but then I've also had worse ones, like accepting this job in the first place. Hadi bakalım. E aí, gringo? Get lost, kid. Eu me amarro nos States. Você precisa de ajuda, senhor? Speak English? Aham, falo sim, sem problema. I need to know if you've ever seen this girl, Fabiana. Come here for a second. Look at her. I know lots of girls. Sexy. Come on, come on. This way. Where are you going? Wait a minute. Down there? É isso. Jesus. Bence hiç iyi yerlere gitmiyoruz. This way, come on. At least I had found myself a tour guide. Bırak da biraz biz oynayalım. The way I see it, there's two types of people. Those who spend their lives trying to build a future, and those who spend their lives trying to rebuild the past. For too long, I've been stuck in between. Hidden in the dark. What was I really doing walking in there with my bad haircut and ridiculous shirt? Was I there to make something right? Or was I just using a messed up situation to indulge myself, grasping at some desperate delusion of control? Maybe the two went hand in hand more than I cared to admit. Ô papai, eu vim devolver o seu sorriso. Assim cê mata ela, hein? Leve e solta pra cantar. Come on, she's just in here. Tá esquentando. Vai, vamos começar. Vai, tá esquentando. I had stumbled into some kind of street party. This was the kind of reality Americans paid top dollar to see. Slums had become tourist attractions, places where yuppies could gawk at the endless spirit of the poor from the inside of their bulletproof buses. I felt dumb and exposed. I missed the booze. Not that it mattered, sober or drunk, I was hardly undercover. I stood out in this place like a streetwalker in a monastery. Barracos e morros sem socorro num lugar sem esperança, nada, sem luz que possa inspirar. Ulan grafikleri çok güzel. 2012. Porra é essa que você tá fazendo aqui? Vay be. Como que você sai entrando aqui assim? Anda, Não, anda, vai pra lá. What do you need, guys? What do you O que need? você tá fazendo aqui? Eu tô te perguntando. Eu te chamei aqui, porra! Easy, pal, easy. Ah, então, você é americano de merda. Yeah, look, I didn't mean any offense. Me dá só uma razão pra eu não te matar, seu americano burro. Hã? Desculpa, amigo, por favor. Passa tudo que você tem, viado. Pega o dinheiro dele, pega o Lan dinheiro dele. hepimizi öldürecek. Ah, relojão, hein? Passa aqui. Anda logo. Anda logo. Filho da puta. Valeu, mano. Bem-vindo à favela Nova Esperança. Agora não, fora daqui. All things considered, I was gonna have to look on this as a good outcome. I was deep in gang territory. These kids were raised hating clowns like me. Middle-income ass-kickers who protected the rich by shooting kids like them. Niye bokun içinde yüzüyorum First day acaba? off the Köşeden sauce, de and gidelim. somehow I'd still ended up in the gutter. Eu não sei o que vamos fazer.
Çok güzel yapmışlar ya. Bölüm tasarımları falan çok güzel. If there was one thing I'd learned since I've been here, it was that Brazilians came out of the womb kicking a ball. And for kids like these, was their one legal chance at a ticket out of here. Sabe jogar palitinho, rapaz? Mostra. Pô, que isso, é a coisa mais simples. Vai lá, mostra pra ele. Você escolhe um dos 3 palitinhos. Desculpa, olá. Fala inglês. Inglês. I'm a little lost. Perdido? Onde estou? Tá no lugar errado, rapá. No comprende. I need a phone, a telephone. Bora. Publico. A gente não é centro de informação turística, não, gringo. Well, they weren't gonna help me. And who could blame them? I was a dumb American in a place where dumb Americans were less popular than the clap. If I was gonna find my way out of this mess, I was on my own. İç bakalım. It looked like there was a bar up ahead. The irony was not lost on me. I figured sobriety was no use to me dead. Passa o baseado. Ih, não é tua vez não, passa aí, meu. Aí, tem visto a irmã do Wilson, mano? Aí, O que esse cara quer? aí, bela camisa, hein? Tu perdeu o cuzão, amigo. E aí, beleza? Boa. Gisele tá aí hoje? Aí, mais gostosa do que nunca. Ô, sai de cima de mim, meu! Ô. Maluco, pô. I hoped this classy-looking establishment would have a phone so I could call Passos. Either that or a gun so I could shoot Oh, myself yeah. and save these kids the bother. Hey, got a telephone? Niye buraya girdin? Lá no fundo, ó. Segue em frente. When you're stuck in a foreign country and you don't know the words for reverse charges, and you're in some lonely skin joint in the middle of some poor slum, having just had every last cent robbed from you, and you call yourself a bodyguard, then you know you're a loser. Hey, Matt. Can I buy you a beer? Do I know you? I don't think so. Look, if you're gonna shoot me, you make it quick, I'm a little busy. If I was going to shoot you, I wouldn't waste a beer. Oi, tudo bom? I'm trying to dry out a bit, so just a soda, please. Sure. Why don't you go sit down? Guaraná pra ele, chopp pra mim. Bem gelado. Atma kanka. Yayın yapıyoruz. Çok mu gerek? Interesting kapat. haircut, by the way. Meant to tell you that. Yeah, well, Wilson da Silva. Very good to meet you. nice to meet you, I think. Although you'll forgive me if I promise never to employ you as my bodyguard. You did a great job watching after Rodrigo Bronco. Fuck you. You were set up. Bet your ass I was. Now, let me ask you something. Have you ever seen this guy? Sejano. Yep, he's a real sweetheart. Yeah, you sure put his gang out of business. But don't worry, those guys, they're a small fry. This is the guy I'm interested in. Neves. And there's his little buddy here. Milo Hegel. They work for this vigilante group, Crasha Preto. Yep, I know him. Well, they're very popular with right-wing politicians, like Victor Bronco. Now, you see, many years ago, he helped clear some villages on a bit of land Rodrigo Bronco wanted to develop. Rodrigo Bronco? Yes, he did some very bad things. Anyway, have you ever seen this guy? Maybe at the stadium. I knew you were involved in that business.
You know, I wanted to investigate that, but I got an order to blame it on some local street kids instead. Tell me, what happened there? Nothing. We simply went to hand over some cash to this guy's clowns for a ransom exchange when this guy's clowns jumped us and they shot everybody. Apart from you and your boy Passos. That's right. We had to shoot our way out of there. They let you go. It's okay, it's a little weird right now. But I know that Victor Branco is involved in all this. I just don't know how or why. And I know that the Ufe are involved in all this as well, but I just don't know how or why. And you know what's gonna happen? The moment is gonna come along when I put all these pieces together, and at that moment, someone is gonna come along and put a bullet in my head. Anyway, listen. Big head. I think you might want this. Thank you. I'll need it. And if it's Fabiana Branco you've come looking for, I think she's up the hill. So why don't you just go get her? I don't know. Well, I'm a cop. I mean, I'll fight corruption. I'll stand up to the rich and dumb, but if I go up that hill right now, I'll be dead in 3 minutes or less. Maybe you too, Max. You're in the jungle now. So it appears. If you survive the next hour, let's speak. You help me. And I'm gonna do what I can to help you. Good luck. I didn't know what to make of what this guy had just told me. What was true and what was just someone else's convenient bullshit. Then some less than friendly locals came in and found me in the wrong mood to party. Hey, Green! Segura birinin ne olur. No comprende. Leave me alone. Você tem alguma coisa pra mim? Do you got something for me? For you? Tell you what I got. I got a gun, and if anybody thinks they're gonna take it from me, they'd be dead wrong. Yine başladık oğlum ya. Kim düşman çözemedik de kim ateş ediyor lan? Ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsunuz ben anladınız mı? Anlamadım ki. Oh. Ağrı kesici bulmamız lazım. Birini iç. Direkt dansı mı yapsak biraz? Ya da olsa her şey gidiyor araya biraz da yapalım. Ölmedi ya. One vice at a time. Ne yapıyorsun burada? The show was over. It was time to get out of there. No shooting! Por favor, amigo! No. Relax, soldier. You're American? Oh, jeez, buddy. Am I glad to see you? Oh, fuck me.
I've been coming to this shithole town for the last 5 years. It's like a fucking insane asylum. Niye geliyorsun o zaman But salak? it's got the cheapest pussy in the world. Fuck me. I mean, You're in a cat house in the slum, pal, doing who knows what. I'm a businessman, bro. And they were fully legal in this country. I think. And I know how to tip, all right? It ain't my fault, man. It ain't my fault. Don't judge me, all right? Have a nice day. Jesus. What a fucking creep. It was Monday afternoon, and I'd already been thrown out of a party, gone to a strip club, and got into a bar fight. This latest midlife crisis was certainly ticking all the boxes. Şimdi bakalım, zaten 51 dakika olmuş. Arkadaşlar 4. bölümü burada bitirelim. Acaba bakalım Striptease kulübündeki görüntülerden dolayı herhangi bir kesilme olacak mı videoda bilmiyorum. Direkt ben kesmiyorum. Twitch'te canlı yayınları direkt olarak Insulin Game kanalına atıyorum YouTube'da. Orada da yorum yapıp beğenip abone olursanız çok sevinirim. Amatör yayınlar, çok fazla ölebilirim, arada durabilirim, dışarıdan çok fazla ses girebilir, hava sıcak ve pencere açık. 2. kattayım. Bu yüzden de dibimdeki aşağı kattan sürekli çocuklar veya birileri olup bağırıp çağırıyor. Bunu mazur görün. Eğer videoları şöyle yapar, böyle yaparsan, şunu şöyle yaparsan daha iyi olur dediğiniz bir şeyler varsa YouTube üzerinden Insulin Game kanalındaki videoların altına yorum yapıp beğenip abone olarak paylaşırsanız dönüşlerinizi alabilirsem ona göre biraz daha dikkatli oynayabilirim. Burada zaten Afterburner'ın MSI'ın değerlerini veriyor. 3060 Ti, Ryzen 5 5600, 16 GB RAM'imiz var şurada. 75 FPS'e sabitledim dikey senkronizasyonla, çünkü 1080p monitörüm var, 75 Hz'lik IPS bir monitör. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.